Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün kolaylıkla yapabileceğiniz tepsi poğaçası tarifi ile geldim. Hiç bekletmeden direkt tarifimize geçelim. 1,5 su bardağı ılık süt uygun bir kaba alınır. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya eklenerek maya eriyene kadar karıştırılır. Biraz un ilavesi yapılır. 1 yumurtanın beyazı, yarım su bardağı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz eklenerek tüm malzemeler pürüzsüz olana kadar karıştırılır. Kalan unu kontrollü bir şekilde ilave edilerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğrulur. Toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Evet, hamur pürüzsüz olana kadar yoğrulmaya devam edilir. Üzeri kapatılarak 15-20 dakika mayalanmaya bırakılır. Evet, mayalanan hamur tekrardan yoğrulur. Bir tepsiye az yağ dökülerek yağlanır. Hamur tepsinin üzerine alınarak tepsinin boyutunda elimiz ile açalım. Evet, tepsinin üzeri kapatılarak tekrardan mayalanma işlemine bırakalım. 20 dakika sonra mayalanan hamurun üzeri açılır. Parmaklarımız hafif yağlanarak parmak uçlarıyla kenarlarına şeritler halinde şekiller verilir, bastırılarak. İstediğiniz şekil verebilirsiniz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir yorum bırakırsanız sevinirim. Evet, ben şeklimi verdim. İç harcını hazırlayalım. 2 farklı peynir kullandım. Beyaz peynir ve eriyen peynir rendesi uygun bir kaba alınarak karıştırılır. İnce doğranmış 4 adet biber, 1 dal maydanoz, ince doğranmış sucuk eklenerek karıştırılır. Parmağımızla bastırdığımız yere iç harç koyularak hafif hafif tekrardan bastırarak içe doğru gömülmesi sağlanır. Bu tarifinizi kahvaltılarınıza, ani gelen misafirlerinizle kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Pamuk gibi lezzetli, yumuşacık bir poğaça tarifi oluyor. Size hiç uğraştırmayan kolay bir tarif. Mutlaka tavsiye ederim denemenizi. Evet, ben bütün şeritlerin arasına iç harcımı koymaya devam ediyorum.
Evet, poğaçamız hazır. Bir adet yumurtanın sarısı çırpılarak üzerine sürülür. Evet, poğaçamız hazır fırına girmeye. Önceden ısıttığımız 170 dereceli alt üst ayarlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakılır. Üzeri kızarılan poğaça fırından çıkartılır. Evet, biraz ılımaya bırakılır. Daha sonra dilimlenerek servis yapılır. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bunları da izlemeyi unutmayınız.